Merhaba sevgili Yeni Hayat izleyicileri. Bugün 9 Kasım Pogrom Gecesi. Almanya'nın birçok şehrinde eylemler, etkinlikler ve anmalar gerçekleşiyor. Almanya tarihinde kara bir gün olarak bilinen o gün neler oldu? Pogrom Gecesi yani Kasım kıyımı bir topluluğa karşı yürütülen düşmanlaştırma kampanyasının devlet eline nasıl bir soykırıma dönüştüğünün acı bir örneğidir. Sonu gaz odalarına giden ve binlerce insanın yok edileceği, yeni kıyımların başlayacağı adımı o gece atılır. Yahudi kıyımıyla başlayan ve daha sonra milyonlarca muhalifin yok edileceği planları işte o gün başlamıştı. 9 Kasım 1938 süreci nasıl gelişti? Hitler faşizmi adım adım nasıl yükseldi? Kısaca o döneme bir göz atalım. Büyük tekellerin desteğini alan Hitler, faşizmi adım adım yayarak bir korku imparatorluğu yarattı. 15 Eylül 1935'te Nürnberg'de yapılan Nazi Partisi Kongresi'de gerçek vatandaşların yalnızca damarlarında Alman kanı taşıyanlar olduğuna dair kanı koruma yasası çıkarıldı. Böylece ülkede arı ırktan olmayan herkes düşman ilan edildi. Bu yasalar Yahudiler, Sinti ve Romanlar, Siyahlar veya bu grupların çocukların Almanya'da vatandaşlık haklarında yararlanmalarını sınırlamakla kalmıyor, Alman kanı taşıyanlarla evlenmelerini de yasaklıyordu. 1936 yılında Yahudilerin seçimlere katılmaları da yasaklandı. 1938 yılına gelince ülkenin her yerinde Yahudiler giremez levhaları yayılmaya başlarken aynı yılın Ağustos ayında çıkartılan yasa ile tüm Yahudilerin 1 Ocak 1939 tarihi itibariyle Yahudi olduklarını gösteren bir kimlik kartı taşımaları zorunlu kılındı. Tüm Almanya'da Yahudilere karşı bir şiddet hareketi başladı. Alman Propaganda Bakanı Goebbels önderliğinde düzenlenen pogrom özenle organize edilmişti. 18 Ekim 1938 günü Naziler Hitler'in emri üzerine Almanya'da yaşayan yaklaşık 17 bin kadar Polonyalı Yahudi'yi sınır dışı etmişti. Sınır dışı emri tek bir gecede uygulanmış ve sınır dışı edilenlerin yanlarına birden fazla valiz almalarına dahi izin verilmemişti. Kişilerin geride kalan tüm mallarını ise Nazilere el koyacaktı. Sınır dışı edilenlerden 4.000'inin Polonya'ya girmesine izin verilirken 8.000 Yahudi'ye giriş izni verilmedi. Polonya'ya sokulmayan Yahudiler çaresizlik içinde iki sınır arasında sıkışıp kaldı. Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere çok sayıda Yahudi hastalık ve açlık nedeniyle iki sınır arasında yaşamını yitirdi. Bu trajediyi yaşayanlar arasında kendi ailesinde bulunduğunu öğrenen Paris'te yaşamakta olan 17 yaşındaki bir genç Paris'teki Alman Büyükelçiliğini basarak karşısına çıkan ilk kişiyi vurdu. Vurulan konsolos yardımcısı Ernst von Rath'tı. Alman Propaganda Bakanı Goebbels, Münih'teki Nazi Partisi yandaşlarına yönelik ateşli bir Yahudi karşıtı konuşma yaptı. Saldırının planlanarak düzenlenmiş olan bir Yahudi komplosu olduğunu ileri sürerek Alman ırkının bunun öcünü alması gerektiğine dair propaganda yürüttü. Nazi ajanların halkı kışkırtması sonucu 1938 yılının 9 Kasım gecesi Almanya'da kanlı saldırılar başladı ve 10 Kasım günü ülkenin her yerine yayıldı. 2 gün içinde 250'nin üzerinde sinagog yakıldı. 7.000'den fazla Yahudi işletmesine saldırıldı ve yağmalandı. Yahudi mezarlıklarına, hastanelere, okullara ve evlere saldıran ve yağmalayan Naziler, saldırılar sırasında kırdıkları camların gece karanlığında ay ışığının da etkisiyle adeta kristal gibi görünmesi sebebiyle
yaptıkları saldırının güzelliğiyle övünmek amacıyla pogroma Kristallnacht yani Kristal Gece adını verdiler. Tam bu sebeple yaşananlar bugün Kristal Gece yerine Kasım Pogromu olarak anılmaktadır. İki gün boyunca süren olaylara polis ve itfaiye seyretti. Saldırı ve cinayetlere Nazi paramiliter gençlik grupları ve SS'ler de katıldı. Tüm Almanya'da saldırılar yer yer 13 Kasım'a kadar sürdü. 91 Yahudi öldürüldü. Binlerce Yahudi ağır yaralandı. En az 30 bin kişi Yahudi olmak suçuyla tutuklanarak toplama kamplarına gönderildi. Yahudilere ait 7500 civarında iş yeri yağmalandı ve saldırıya uğradı. 267 sinagog yakıldı, 177'si bütünüyle yıkıldı. Çok sayıda Yahudi mezarı tahrip edildi. Saldırılar yalnızca Almanya'da gerçekleşmedi. Almanya'nın yarı sıra Avusturya ve Nazilerin denetimi altındaki diğer bölgelerde de gerçekleşti. Bugün Almanya'nın birçok kentinde farklı eylem ve etkinlikler gerçekleşti. Almanya'da antifaşist ve demokratik kurumlarca her yıl 9 Kasım akşamı anma etkinlikleri ve protesto yürüyüşleri düzenleniyor. Direniş anıtlarının, Nazilerce yakılan sinagogların önünde buluşulup insanlık aynı acıyı bir daha yaşamaması için anmak, mücadele etmektir çağrısı bir kez daha bugün Almanya'nın birçok kentinde yinelendi.